Merhabalar, Ahşap Tutkusu kanalına hoş geldiniz. Parmaklarınız ne kadar değerli? Gelin bir bakalım. Bu videoda tezgah testerede, daire testerede, dekupaj testerede, ıskarpelada, matkapta, çivi tabancasında, jet taşında, el planyasında ve tezgah planyada yaşanabilecek kazalardan bahsedeceğiz. Bu tip işlerde kazaları ikiye ayırabiliriz. Küçük kazalar bize bir şey olmaz, hasarsız atlatırız. İkinci tip kazalar ise büyük kazalardır. Uzuv kesilmesine, derin yaralanmalara, kırıklara sebebiyet verebilir. Biz ikinci başlık üzerinde duracağız. Belli başlı olanları anlatmaya çalışacağım size. Önemli bir konu olduğunu da düşünüyorum. Öncelikle bahsedeceğim tezgah testere. Tezgah testerede dayama kolu olmadan yapılan kesimler. Siper kullanmadan düz bir şekilde kesmeye çalışırsanız şöyle bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ben makineleri çalıştırmadan anlatacağım. Onu da söyleyeyim. Çünkü makinelere ya da bana zararı olabilir. Bunu istemiyorum. Makine üstünde giderken sağa sola dönerse parçamız testereyi esnetecektir ve parçayı bize doğru fırlatacaktır ya da vurduracaktır. Buna geri tepme diyoruz. Özetle serbest elle kesimden uzak durun. Dayamayı kullanarak yapın dostlar. Basit gibi görünse de son derece önemlidir. Elimde görmüş olduğunuz parçanın adı yarma çubuğu. Köpek balığı yüzgeci de denebiliyor. Bunsuz çalışmayın dostlar. Bu ne işe yarıyor? Bunu görelim. Parçayı keserken dayama kolundan mutlaka faydalanalım. Düz bir şekilde ilerlettik ve dikkat ederseniz itme çubuğumu testereye paralel olacak şekilde ve aşağı yukarı ikisinin ortasında tutuyorum. Şimdi bu parça olmazsa ve acemilikte de olabilir. İttirme çubuğunu da sipere yakın tutarsak, şimdi düz iteceğim. Olaya bakın. Bakın düz itmeme rağmen parça bu tarafa dönme eğilimine girdi. Ortadan daha düzlemsel bir şekilde götürebiliyorum. Testereye yakın bir şekilde daha düzlemsel götürebiliyorum. Yani burada yapılabilecek hata dayama çubuğuna itme çubuğunu birbirine yakın tutmak. Yarma çubuğu olmazsa böyle bir durumda parça testerenin üzerine tırmanabilir ve akıl almayacak bir şekilde size doğru fırlayabilir arkadaşlar ve canınız çok yanabilir. Ağır hasar da alabilirsiniz. Yarma çubuğunu taktım. Yarma çubuğu bu işin neresinde? Parçamızı itekledikten sonra yarma çubuğuna geldiği noktada artık parça ben istesem de sol tarafa doğru hareket edemeyecek. Yani testerenin üstüne tırmanmasını çok zor bir hale getirmiş oldu. Yarma çubuğu geri tepmenin önlenmesinde çok önemli bir parçadır. Parçamı kestim. Parça makineden çıktı. Yapılan hatalardan birisi şudur. Direkt olarak testerenin üzerinden elimizi geçirerek parçayı almaktır. Bu son derece tehlikelidir. Mümkünse kesme işlemini yaptıktan sonra testereyi durdurun. Eğer seri bir üretim yapıyorsanız parçaya hiç dokunmadan öbür parçayı itebilirsiniz. Kesilen parça diğerini itmeye devam edecektir. Bu bir. Çalışmayı sonlandırdınız. Parçayı almanız gerekiyor. Bir kere ittirdikten sonra ayrılan parçayı şu hareketle bir testereden ayırın. İkincisi, kesinlikle parçayı yan taraftan alın. Hiçbir zaman testerenin üstünden elinizi götürmeyin. Allah korusun şu kısma üst tarafta takılabilir. Ya bir an başınız dönebilir. Bir şey olabilir. Eliniz testerenin üzerine geldiği anda çok ciddi bir yaralanmayla karşı karşıya gelmiş olursunuz dostlar. Tezgah testereyi tamamen bir video halinde tekrardan hazırlayabiliriz. Daha önceden çekmiş olduğum bir video var. Ona da bakabilirsiniz. Ama daha amatör bir şekilde çekmiştik. Şimdi biraz daha bir tık daha iyi çekebiliyoruz artık videolarımızı diyelim. Siz de yönlendirebilirsiniz tabii ki dostlar. Hani fikri doğuruyor en nihayetinde. Son birkaç videodur da hani izleyicilerimizle olan bağımız daha da güçlendi gibi hissediyorum. Yani çok güzel yorumlar geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Hani hepiniz sağ olun, var olun. Bundan önceki videoda da hani bir dokun bin ah işit şeklinde oldu. Hani o kadar uzun yazanlar oldu ki hani bir sürü hikaye okumuş oldum. Bu yazılanlar sayesinde de ben de birçok fikir edinmiş oldum dostlar. Düşüncelerinizi yazmanız birbirimizi tanımamız açısından ve YouTube'da gelişmemiz açısından çok önemli rol oynuyor. Evet, şimdi geldik beni de en çok çalışırken korkutan el aletlerinden birisi olan jet taşına. Şimdi benim elimde iki tip kesici var dostlar. Birincisi
bir tık daha kalın. İkincisi çok ince. Şimdi ahşapta gösteriyorum ama metal olarak düşünün. En büyük espri keserken 90 dereceyi sürekli korumamız gerektiği. 90 dereceyi korumaz ise kesme esnasında makinayı sağa sola esnetirsek taş patlıyor arkadaşlar ve çok tehlikeli yaralanmalara sebep olabiliyor. Suratımıza, yüzümüze, bacağımıza parçalar saplanabiliyor. Bu da beni oldum olası korkutmuştur zaten. Yapılan hatalardan birisi de kesme işlemi tamamlandıktan sonra kesme diskiyle çapakların temizlenmesidir arkadaşlar. Ya burada sonuçta bunları bir iplik tutuyor arkadaşlar. Siz ipliğe yan yüzeyden tuttuğunuz anda ipliklere zarar vermiş oluyorsunuz. İplikler bağı koptuğu anda gene taşın patlaması ve sağa sola saçılması, size gelmesi ağır yaralanmalara sebebiyet verebilecek bir durumdur. Çapakları düzeltmek için daha kalın taşlama diskleri satılıyor. İşte üşenmeden işlemi gerçekleştirmek gerekiyor dostlar. Benim elimdeki bir zımpara ama kalınlık olarak görmeniz açısından taşlama diskleri kalınlık olarak aşağı yukarı böyle oluyor dostlar. Kesme işlemini gerçekleştirirken dizinizi buraya yaslayabilirsiniz. Parça yerden yukarıda olacak. Şu olmayabilir. Böyle bir kesim yapabilirsiniz. Bu bir. İkinci destek parçasının olması her zaman daha iyidir. Dediğim gibi dizinizi yasladınız. 90 derecelik bir açıyla girdiniz ya da girdiğiniz açı neyse o açıyı sürekli koruyarak kesme işlemini bitirdiniz. Acemi hatası söyleyeyim bir de size. İki parçanın arasından kesme işlemini gerçekleştirmek. Böyle bir hatayı sakın yapmayın. Çok kötü sonuçla karşılaşırsınız. Kesilecek parça kısmı mutlaka her zaman dışarıda, boşta kalacak. Yani kesildiği anda o parça yere doğru düşecek dostlar. Peki bu durumda kesme işlemi yaparsak ne oluyor? Parça çok ağır değilse kesme işlemi neredeyse sonlanana kadar bir sıkıntı olmayacaktır. Bunun çok yüksek devirde döndüğünü bilin. Parça kesme işlemi bittiği anda ya da ağırlıktan dolayı kesme işleminin ortasında da olabilir. Parça şu şekilde dönen diski eğilmeden dolayı sıkıştıracak. Ne olacak? Disk patlayacak, kazaya sebebiyet verecek dostlar. O yüzden iki destek arasında jet taşı ile kesim yapılmaz. Bakın tezgah testereye hemen bir dönüş yapalım. Orada da aklıma bir şey geldi. Diyelim testerenizde şöyle bir tavla var. Kayar bir tavla. Ve şu parçayı da yuvarlak kesmek istiyorsunuz. Şöyle yöntemler görebilirsiniz arkadaşlar YouTube'da. Bu parçayı bir pim ile sabitliyor. Ve geliyor, testereyi indireceğim. İşte bir parça kesti. Pimi döndürdü, bir parça daha kesti. İşte pimden döndü, bir parça daha kesti, bir parça daha kesti. Diyelim bu şekil oluyor bize 8 gen, 10 gen, 20 gen her neyse. En son dostlar o pim üzerinde testerede şöyle bir dönme hareketi. Parçayı yavaş yavaş döndürmeye başlıyor. Bu esnada testerenin dişi bir anlık kesmeden parçaya takılıp döndürdüğü anda elinizin ne tarafa gideceği hiçbir şekilde belirsiz bir olay. Parmaklarınızdan sizi edebilecek bir mevzu. Sakın böyle bir kesme işlemine tezgah testerede parmaklarınızı seviyorsanız girmeyin dostlar. En masum olanlardan biri matkap gibi görünse de tehlikesi var mı? Var tabii ki dostlar. Özellikle bizim iş için ucunda bir punch takılıyken matkap takılıp bir anlık dönme eğilimine girebiliyor ve kolunu kıranlar bile var arkadaşlar bu dönmeden dolayı. Bundan dolayı böyle bir iş yaparken mutlaka iki elinizle gidişatı takip ederek yapmaya çalışın. Duyduğum en büyük kaza ise gençliğimdeydi. Şimdi bu orta büyüklükte bir matkap. Bunun daha büyükleri oluyor arkadaşlar, işte hilti diyelim. Hilti ile kapının üstünden bir işte doğal gaz mı geçecek artık ne geçecekse bir delik açılıyor. Ve usta yanaşamıyor dostlar. Kapıların üstünde ufak bir kiriş gibi bir şey olur. Oradaki metale takılıyor. Uç dönemiyor ve matkap dönüyor. Adamın kafaya patlatıyor dostlar. Hani ağır yaralandığını duymuştum. Benim ustam anlatmıştı bu hikayeyi. Sonuçta en masum aletle bile çalışırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Böyle bir şey olabileceğinden haberiniz olsun. Özellikle ağır bir delme işlemi yapıyorsanız matkabı iki elle tutmanızda çok büyük fayda olacaktır. Bazı durumlarda özellikle inşaat ya da tadilat sırasında sıkışık yerlerde çalışabiliyoruz. İşte dizimiz
makineyi koymak için mükemmel bir yer gibi görünüyor. Yani işte bir şey kestik, koyduk. O parçayı koparttık. Tekrardan devam edeceğiz kesmeye. Çalışma bittikten sonra makineyi dizinize koymayın dostlar. Hadi aman dediniz, dekupajdan ne olacak? Arkadaşlar bunu dizine koyan ustalar oluyor. Kesiyor, işte işlemi yapıyor. Daha makine durmadan dizine koyuyor. Ya olur mu? Olur dostlar. Olmaz demeyin. Yani hani binde bir, milyonda bir ihtimaller bile sonuçta yaralanmaya sebebiyet verebilir. Yani gelse bacağına ne olacak bu ya? Et ben bir durayım mı diyecek demez arkadaşlar. Keser parçalar daha sık oluşulabilecek bir şey. Bunu hemen işte pat 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 vuruyorsun. Dizine koyuyorsun. Koydunuz. Koyduğunuz anda tetik mekanizması serbest kalıyor. Tetiğe bastığınız anda bacağınızda bir çivi ile dolanmaya başlayabilirsiniz. El aletlerini böyle dar alanlarda çalışırken dizinize değil, ne yapın ne edin, yakınınıza bir yere koyun. İşinizi 5 dakika 10 dakika geç bitirirsiniz ama güvenli bir şekilde eve gelip çocuklarınıza sarılırsınız. Daire testerede iş parçası sabittir. Testeremiz hareketlidir. Genelde bir kılavuz yardımıyla ahşapları keseriz. Bakın daire testerede koruyucu bir kapak var dostlar. Ahşabı kesmeye başladığımız zaman bu kapak yavaş 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 açılır. Kesme işlemi bittiği anda, parçadan çıktığı anda kapak tekrardan kapanır. Bunu sökenler var mı? Var. Ya da bunu geriye doğru getirip araya parça sıkıştıranlar var mı? Var. Şöyle düşünün, bu kapağı sıkıştırdık ya da iptal ettik. Parçayı kesmeye başladık. Bir çiviye denk geldi, bir şey geldi. Makine bir an elimizden fırladı. Kapak iptal edilmiş bir şekilde kestik diyelim. Yani merdiven üstünde çalışıyor olabilirsin, bir şey olabilir. Bu şekilde elinizden yere düştüğünü hayal edin. Tamam, eliniz teknikten mecburen çekilmek zorunda mı? Zorunda. Ama sonuçta bu düştüğü zaman yere makine bir miktar çalışır durumdayken ya fırlayıp bir yere gidip zarar verecek, Allah korusun ayağınıza denk gelmiş olsa ciddi bir yaralanmaya sebebiyet bile verebilir. Yani masum gibi görünen bir alet büyük bir sıkıntıya yol açabilir. Kılavuzsuz kesim yaparken ya çok dikkatli olacaksınız, dümdüz bir şekilde götürmeye çalışacaksınız. Eğer sağa sola makineyi esnetirseniz testere takılabilir ve geriye doğru tepme yaşayabilirsiniz. Geldik çivi tabancasına. Çivi tabancası arkadaşlar atacağı çivinin boyuna göre mekanizma büyüyebiliyor. Yani envaiye çeşit çivi tabancası var diyelim. Aranızda Son Durak filmini izleyen varsa çivi tabancasını iyi tanıyordur. Çivi tabancasıyla çalışırken bir elimiz tabancayı tutuyor, bir elimiz parçayı tutuyor. Hızlı montajda çok işe yarayan bir cihazdır. Dediğimiz gibi elimizin pozisyonunu iyi ayarlamalıyız. Yani şöyle getirip yakına çivi tabancasını getirip bastığınızda çiviyi anam gibi bir şeyle karşılaşmak istemiyorsanız, bu bir şakaydı. Şarjörü boşalttım. Parçayı geriden tutun dostlar. Bu gerçekte olabilirdi. Ondan sonra elinizin bir tarafından girmiş bir tarafından çıkmış çiviyle dolaşmak zorunda kalabilirdiniz. Parçayı yanaştırdınız. Parçanız eliniz güvenli bir mesafede işlemi gerçekleştirdiniz. Ya da özellikle alttan tutuşlarda da önemlidir. Elinizi atış alanına çok yaklaştırmayın. İçine yanlış çivi koymuş olabilirsiniz. Çivi uzunsa buradan çıkıp elinize batacaktır. Ya da siz bastınız diye çivi dümdüz gidecek diye bir kaide yok dostlar. Ahşabın yapısına göre, damarın gidişatına göre çivi girdiği anda düz bir şekilde gidiyormuş gibi görünebilir ama sağa sola dönüş yapabilir. Bu da kazaya sebebiyet verebilir. Ondan dolayı diyelim buraya atacaksınız, elinizi güvenli bir şekilde geride tutarak işlemi gerçekleştirin dostlar. Şunu da anlatmadan geçmeyelim. Hava sökülü gördüğünüz gibi ve ben bunu boşta bastım arkadaşlar. Bakın boşta tuttum, tetiğe bastım. Yani çalışmadı değil mi? Şimdi bu arada gözlük takılı, onu da söyleyeyim. Havayı takıyorum dostlar. Gördünüz mü ne olduğunu? Çiviyi fırlattı. Şunu demek istiyorum. Siz boşa bastınız, mekanizma devreye aldı çiviyi. Arkasından tekrardan takıyorum. Bakın havayı aldığı anda, yani bu mesela gözümüze de dönük olabilir. Havayı taktığım anda çivi gitti dostlar.
Basit gibi görünse de olmaz demeyin. Daha önceden de dediğim gibi ben işim gereği mobilya atölyelerine çok fazla girip çıkıyorum arkadaşlar. Kullanılan dekupajların çoğunun kablolarında ek yeri vardır. Hani seri çalışacağım, hızlı çalışacağım derken kesimi yaparken bir şekilde kabloyu kesiyorlar, kısa devre yaptırıyorlar. Bu birinci sıkıntı. İkincisi ise parçayı tutarken bir elim boşta. Arkadaşlar kesmeye başladım ve bir anlık dalgınlıkla elime testerenin denk gelmesi. O yüzden ikinci elimizi her zaman güvenli bir mesafede tutacağız. Burada bakın şunu da söyleyeyim. Selçuk Ay'la konuşmuştum dün. Selçuk Usta dekupajda şöyle bir kaza yaşadığından bahsetti. Şimdi normalde kesimini yapıyor. Artık el alışmış. Güvenli mesafede duruyor sürekli. Bir keresinde dekupajı 45 derece çevirdim diyor. Testere normal aşağı doğru bakmıyor. Yan tarafa bakıyor. Kendisini güvenli mesafede hissederken meğerse güvenli mesafede değilmiş. Eline ufak bir çizik atmış. Onunla yırtmış. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ne zaman ne olacağı, nereden ne çıkacağı belli değil. Bir işi yapmaya başladığınızda 2 kere, 3 kere düşünün arkadaşlar. Bu bizim sağlığımızdan daha önemli değil hiçbir şekilde. Hemen şuna da değinelim. Iskarpela ile çalışırken iki elimizde mutlaka ıskarpelanın gerisinde dursun. Birisiyle saptan tuttuk, birisiyle destek olacağız. Ahşabı incelttik diyelim ya da işte dalma işini gerçekleştirdik. Asla arkadaşlar mesela parçayı buradan tutup ıskarpelayla bu şekilde çalışılmaz. Iskarpela bir anda kurtulduğu anda elinize girecektir. Sonuçta hani bilemesini yapıyorsanız çok keskin olduğunu bilirsiniz. Ciddi zararlara, ciddi yaralanmalara sebebiyet verirsiniz. El planyası içinde şundan bahsedelim. Bir videoda görmüştüm. Bunu el planyası videosunda da anlatmıştım da. Burada hani hepsini bir araya toparlamak amacımız. Çok basit bir masada kütük duruyor arkadaşlar. Kütüğü rendesini birinci sefer aldı. Makineyi geri getiriyor ama makineyi geri getirirken şöyle kütüğü biraz daha çeviriyor. Yani el dışarıda kalıyor. Ondan sonra eli aşağı indiriyor. İşte götürdü, tekrardan çeviriyor. Bu sırada geri getiriyor. Ya hocam bakın hani o videoda da dedim. Hani bunu 100.000 kere yapın isterseniz bu işlemi. Ya bir an elinde güç kaybı olur, bir şey olur. Makineyi düşürebilirsin. Öbür elini fazla kaldırırsın. Tamam mı? Abi bu buradan bir girer, tamam mı? Ondan sonra hangi acile gideceğini şaşırırsın. Yani böyle bu videoları ben de izliyorum bazen. Ya akıl almaz hatalar. Yani biz çok düzgün yapıyoruz anlamında değil. Ama görünen hani köyde kılavuz istemez yani. Hani kaza geliyorum diye bu tip durumlarda da bağırıyor ya. Dediğim gibi hani 100.000'de olmaz. 100.000 birinci de olabilir dostlar böyle şeyler. Bir makineyi iyi kullanıyorum diye kaza yapmayacağınız anlamına gelmez. Eğer araba kullanıyorsanız ilk kazayı ne zaman yaptığınızı hatırlayın dostlar. Ya da ilk kazaya ne kadar yaklaştığınız zamanı hatırlayın. O acemiliğinizi atıp işte araba böyle kullanılır falan dediğiniz gün var ya. Evet ben muhtemelen onu dediğim hafta ilk kazamı yapmıştım. Sizin de buna benzer bir tecrübeniz varsa yazın aşağıya. Ben böyle olduğunu düşünüyorum işin açıkçası. Bunu yaşadığınız zaman olaya daha temkinli yani daha artık arabayı dikkatli sürmeye başlıyorsunuz. Makineler de aynı bu şekilde dostlar. Hani bir el becerisi bir şey kazanıyorsunuz ama sizin o makineyle istediğiniz usta olun. Yani isterseniz o işin padişahı olun. O makineyle bu kazayı yapma ihtimaliniz her zaman söz konusu. Çok fazla özgüven kaza getirebilir. Şöyle güzel bir laf var. Makinalara her zaman saygı duyun arkadaşlar. İşe başlamadan önce mutlaka boş bir çalıştırın, bir şey yapın. Kontrolünü gerçekleştirerek başlayın. Ve başladığınızda da bunun olabileceği ihtimaliyle işe başlarsanız işinize daha böyle dört elle sarılıyorsunuz. Daha fazla güvenlik önlemi almaya başlıyorsunuz. Ha işinizi yavaşlatıyor mu? Evet yavaşlatıyor ama benim ellerimden de kıymetli değil dostlar bu makineler. Geldik son aletimiz tezgah planya makinesi. Aralarında bir sıralama yapsak işte kardeş en çok hangisinden korkuyorsun desen kesinlikle bu dostlar. Neden derseniz boşta bir merdane dönüyor. Elimizin üstünden geçmesi her zaman için söz konusu. Bunun için şu güvenlik kapağı, buna benzer sistemleri olan birçok planya var. Bizim gibi amatör de olsanız, profesyonel de olsanız bu kapaklardan kaçınmayın. Sonuçta şurada dönen bir merdane var ve müthiş devirli dönüyor. Parçamızı aldık, işte planya için başlattık arkadaşlar. Şu kapağı olmadığını düşünün. İşte geçiriyoruz. Tamam o güzel geçirdik. Şimdi bu alışkanlık haline gelirse ince bir parçada da
bunu yapabiliriz. İttirdin, hop hadi babam geçmiş olsun. Parmağın yarısı gitti ya da bir kısmına dağıldı. Hani aylarca işten uzakta kalabilirsin. Allah korusun içeriye doğru çekip kopartabilir. Yani inanılmaz derecede ben riskli buluyorum bu makinayı. Güvenlik kapağı içinde şunu söyleyelim. Belli bir mesafeden fazla kalkmıyor zaten. Parçayı geçireceğimiz genişliğe yakın bir yerde kilitledik. Diyelim bunu da zemine oturtturduk. Zemine oturtturduğumuz zaman şey değmiyor buna. İçi oval. Geçirdin. Kalın bir parça için üstten tutup geçirebilirsin. Tavsiye ediyor musun? Hayır. Tuttum arkadaşlar. Geçirdim. Şuraya geliyorum. Şu kısımdan tuttum. Son ana geldiğim zaman abi tut şöyle çek. Hiçbir şeyden risk almazsın. İnce parça geçirirken ise ve parçayı sürmeye başladık. İçeriden geçiyor. Mecburen buradan tutturuyor zaten makine beni. Parmağımı içine sokacak halim yok. Buradan tuttum ve çektim, işlemi tamamladım. Yani hiçbir şekilde elimi şuraya sokmama izin vermeyecek. Doğru olan da budur. Ve gittiğim benim mobilya atölyelerinde arkadaşlar hiçbir zaman böyle bir güvenlik önlemi olmuyor. Yani o sanayi tipi makinalarda, tabii ki yani sanayi tipi makinelerin şeyinde var, sıfırında var da o parça gereksiz görülüyor ve sökülüyor arkadaşlar. Bu makinedeki sıkıntılardan birisi de kıymık arkadaşlar. Yani sen parçayı işte atıyorum mesela aldın koydun, makine çalışır vaziyette. Ya bir şey oluyor, kıymık batı veriyor, işte parmak gidiveriyor bir anda. Dostlar bu şekilde de hani çok fazla işte uzuv kaybına sebep olan kazaları gittiğim atölyelerdeki ustalardan dinliyorum. Adam gösteriyor işte parmağımın şurası yok, ikinci parmağı burada kaybettim. 3 parmakla iş yapmaya devam ediyor. Tekrardan söyleyelim, güvenliği her zaman önde tutarsak kaza riskimizi bir o kadar azaltırız. Bu yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Kazanın ne zaman nereden geleceğini tam kestiremeyebiliriz. Yani hiç olmadık olaylar başımıza gelebilir. Ama güvenliği ne kadar yüksek tutmaya çalışırsak kaza riskini de o kadar azaltmış oluruz dostlar. Bu anlattıklarımızı amatör bir gözle anlattığımızı unutmayın. Hani sonuçta iş güvenliği uzmanı değildim ama hani belli bir miktar tecrübemiz oluştuğu için bunları anlattım. Umarım sizler için de faydalı olmuştur dostlar. Dediğim gibi hani izleyiciyle aramızda bir bağ oluşmaya başladı. Hani bu çok mutlu edici bir şey. Fikirleriniz, düşünceleriniz, anlattıklarınız önemli. Mümkün olduğu kadar yazmayı ihmal etmeyin. Bu arada bu videonun temelini de yabancı bir kanaldan izlediğim video oluşturdu. Bunun Türkçesini yapmak istedim. Birkaç bir şey de ben eklemiş oldum bu videoya bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz bu düğmeye basın. Bizim gibi gelişmekte olan kanallar için bir de hype seçeneği çıkıyor. Ona da basarsanız videomuz üst sıralara doğru gidecektir. Bu adamın çektiği videolardan daha sonrasında haberdar olayım diyorsanız kanala abone olun ve bildirim zillerini açın dostlar. Telegram'mış, X'miş, şuymuş, buymuş bizim bilmediğimiz birçok platform varmış dostlar. Oralarda da paylaşmayı ihmal etmeyin. Ne çok şey istedim değil mi sizden? En azından bir iki tanesini yapmaya özen gösterirseniz sevinirim. Evet, başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Sağ taraftaki kutucuktan buna benzer videoları izleyebilirsiniz. Sol taraftaki kutucuktan ise sizin için önerdiğim videoyu izleyebilirsiniz. Üst kısımda da abone ol tuşuna basabilirsiniz.